Merhaba yengeçler, Ağustos ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir Ağustos ayına giriş enerjilerine bakalım. Ağustos ayına maddi kaynaklarınızla ilgili önemli farkındalıklarla giriş yapıyorsunuz. Güneşin Aslan Burcu'ndaki seyri ikinci evinizde ilerliyor. Bu da gelir, harcama, sahip olduğunuz kaynaklar ve özgüven temalarının ön planda olduğunu gösteriyor. Ancak burada retro Merkürle kavuşumda oluşu geçmişten gelen bir borcun, gecikmiş bir ödeme ya da eski bir iş fikrinin yeniden gündeminize gelebileceğine işaret ediyor. Parasal kararlar alırken temkinli olun, ani çıkışlar değil düşünülmüş adımlar kazandıracaktır. Mars Başak Burcu'nun son derecelerinde ve 3. evinizde ilerliyor. Bu da sizi zihinsel olarak oldukça aktif kılarken iletişimde zaman zaman sivri çıkışlara açık hale getirebilir. Mars'ın Koç burcundaki retro yaptığı 150'lik açı özellikle iş ortamında veya otorite figürleriyle yapılan konuşmalarda eski bir kırgınlığın tetiklenmesine neden olabilir. İfade ederken yapıcı olmaya özen göstermelisiniz. Venüs'ün 31 Temmuz itibariyle burcunuza geçmesiyle birlikte cazibeniz, zarafetiniz ve duygusal derinliğiniz artıyor. Aşkta ve ilişkilerde parlıyorsunuz. Ancak hemen ardından gelen Venüs'ün retro Satürn ve retro Neptün'le yaptığı kare açılar özellikle uzaklarla ilgili ilişkilerde veya eğitim, iletişim temalı bağlarda bir hayal kırıklığını beraberinde getirebilir. Sevdiğiniz kişilere karşı beklentilerinizi gerçekçi tutmalısınız. Jüpiter'in burcunuzda olması ise bu ay size adeta göksel bir şans kalkanı sağlıyor. Hayatınızda genişlemek, büyümek, yeni bir yol çizmek için destekleyici etkiler altındasınız. Üstelik Jüpiter'in Akrep burcundaki Lilith'le yaptığı üçgen açı sayesinde aşk hayatınızda daha derin, tutkulu ve kaderi çağıran gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak bazı ilişkilerde güç savaşlarına dikkat etmekte fayda var. Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki transiti sizin bilinçaltınızı etkileyen 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu da bastırılmış konuların özgürleşme arzularınızın bilinç düzeyine çıkabileceğini gösteriyor. Spiritüel çalışmalar, terapi veya içsel keşif bu süreçte çok faydalı olacaktır. Birdenbire gizli düşmanlarınız ortalığa dökülebilir. Uranüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar bu dönüşümün ruhsal bir yeniden doğum süreci olduğuna da işaret ediyor. Retro Plüto ise Kova burcunda sizin ortak kaynaklar alanınızı etkiliyor. Ortak gelirler, krediler, miras, sigorta gibi konularda bir yeniden yapılanma sürecindesiniz. Finansal dönüşümünüz psikolojik gücünüzle paralel ilerliyor. Kuzey ay düğümü Balık burcunda sizi daha fazla maneviyat, inanç ve teslimiyet yolunda yürümeye davet ederken Güney ay düğümü Başak burcunda her şeyi kontrol etme çabanızın artık bırakılması gerektiğini söylüyor. Bazen hayata güvenmek detaylardan daha fazla sonuç getirir. Sevgili yengeçler, Ağustos giriş enerjileri bu şekildeydi. Astrolojik gündeme geçmeden önce de minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ağustos ayının ilk haftası sizleri kökleriniz, aileniz, iç dünyanız ve güven alanlarınız üzerinden derin bir dönüşüme davet ediyor. 7 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte ev, aile ve yerleşim konularında bir hareketlilik başlıyor. Evde yapılacak değişiklikler, taşınma kararları ya da aile içinde yaşanabilecek gerginlikler gündeme gelebilir. Ancak bu Mars retro Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlıkla sizi duygusal olarak test edebilir. Özellikle geçmişe dair bir konu, aileyle ilgili çözülmemiş bir mesele veya inanç sisteminizle çelişen bir durum yeniden yüzeye çıkabilir. Sizin için en hassas alanlardan biri olan duygusal güvenlik teması bu süreçte sarsılabilir. Bu nedenle ani tepkiler vermekten kaçının ve olaylara biraz mesafeli bakmaya çalışın. 9 Ağustos'taki Kova dolunayı ise ortak kaynaklar, borçlar, miras, yatırımlar gibi alanlarda bir tamamlanmayı beraberinde getiriyor. Belki bir borç kapanıyor, belki de başkalarıyla aranızdaki maddi paylaşımı netleştiriyorsunuz. Bu dolunay sizin daha derin bağlar kurmanıza
ve içsel gücünüzü fark etmenize yardımcı olabilir. Güneşin Aslan'daki retro Merkürle kavuşumu maddi değerlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden olacak. Parayla kurduğunuz bağ değişiyor. 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu sona eriyor ve özellikle maddi konularda yaşadığınız kafa karışıklıkları yerini netliğe bırakacak. Hangi değerin gerçekten size ait olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 12 Ağustos işte bu sizin için parlıyor. Çünkü Venüs ve Jüpiter Yengeç burcunda kavuşuyor. İki iyicil birden burcunuzda. Bu gökyüzü olayı sizin için yılın en büyük hediyelerinden biri olabilir. Güzellik, şans, sevgi, bolluk ve mutluluk enerjisi doğrudan sizin üzerinizde. Aşkta yeni bir dönem başlayabilir. Kendinize olan güveniniz artabilir. Fiziksel ve duygusal anlamda ışığınız yükselecek. Aynı gün ayın Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'e kavuşması ise kariyer hayatınızda almanız gereken sorumluluklara ya da yeniden yapılandırmanız gereken hedeflere işaret ediyor. Hedefinizi duygusal netlikle belirlemelisiniz. 14 Ağustos'a geldiğimizde gökyüzü adeta size bir kutlama hazırlıyor. Venüs-Jüpiter kavuşumu Akrep'teki Lilik ve Balık'taki Kuzey Ay düğümüyle büyük bir su içgünü oluşturuyor. Bu güçlü üçgen sizin için hem sezgisel hem duygusal olarak ilahi destek anlamına geliyor. Aşk, yaratıcılık, yolculuk, eğitim, çocuklar ve içsel büyüme alanlarında büyük bir akışa giriyorsunuz. Aynı zamanda oluşan bir hava üçgeni de var. Bu ise toplumsal alanda düşüncelerinizin kabul görmesini, desteklenmenizi ve çevrenizden güç almanızı sağlıyor. 14 ile 22 Ağustos arası sizler için kendinizi yenilemek, aşka ve ilişkilere yeniden inanmak, sosyal destek görmek, manevi olarak huzura kavuşmak açısından çok kıymetli bir dönem. Ağustos'un ilk yarısı duygusal anlamda hassas olsanız da ikinci yarısı size yenilenme fırsatları sunacak. Sevgiye, güvene ve berekete açılın. Gökyüzü sizi destekliyor. Sevgili yengeçler, Ağustos'un ikinci yarısı gökyüzü sizi merkez sahneye alıyor. Hem ilişkiler hem de kişisel duruşunuz açısından güçlü bir döneme giriyorsunuz. 20 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek olan Ay-Jüpiter ve ardından Ay-Venüs kavuşumları hem görünümünüzü hem de enerjinizi parlatıyor. Kendinizi duygusal olarak daha güçlü ve sevilmeye değer hissedebilirsiniz. Bu tarihlerde duygusal kararlar almak, kişisel bakım yapmak veya sosyal ilişkileri canlandırmak adına oldukça destekleyici etkiler devrede olacak. 22 Ağustos'ta Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte iletişim, kısa yolculuklar, kardeşler ve zihinsel projeler ön plana çıkıyor. Aynı gün Güneş'in Uranüs'te kurduğu sert açı, arkadaş çevresi veya sosyal medya üzerinden ani gelişmelere, beklenmedik konuşmalara neden olabilir. Düşünmeden söylenen bir söz ya da duyduğunuz bir haber zihinsel olarak sizi zorlayabilir. Aynı gün Venüs'ün Kiron'la kurduğu kare açı, kariyerle ilgili bir konuda özdeğer sınavına çekilebileceğinizi gösteriyor. Kendinizi yeterince takdir edilmiyor gibi hissedebilirsiniz. 23 Ağustos'ta Başak Burcu'ndaki yeni ay ve 3. evinizde doğuyor. Bu yeni ay eğitime başlamak, bir seyahat planı yapmak, yeni bir fikir ya da proje üretmek için oldukça güçlü bir başlangıç enerjisi taşıyor. Fakat Uranüs'le kurulan sert açı bu başlangıcın sizi konfor alanınızdan çıkaracağını ve alışılmadık bir yol izlemeniz gerektiğini gösteriyor. Yeni ay enerjisini olumlu değerlendirmek için esnek olmanızda fayda var. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Bu geçiş para evinizde gerçekleşiyor ve estetik, sanat, güzellik ya da lüks harcamalara karşı eğilimli olabilirsiniz. Kendinize değer vermek adına yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Fakat 27 Ağustos'ta kesinleşecek olan Venüs-Plüto karşıtlığı finansal ilişkilerde güç savaşlarına karşı dikkat etmeniz gerektiğini vurguluyor. Maddi konularda başkalarına fazla bağımlı kalmamaya, kendi değerinizin farkında olmaya çalışın. 31 Ağustos günü iki önemli kare açı dikkat çekiyor. Birincisi Jüpiter'le Mars arasında
Ki kare açı sosyal çevreyle bireysel hedefleriniz arasında bir gerilim yaratabilir. Takım içinde üzerinize çok fazla sorumluluk alabilirsiniz ya da bir arkadaşınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Diğer yandan Güneş ile Yay burcundaki Ay arasında yaşanacak kare açı gündelik işlerinizi sürdürürken ruhsal dengenizi korumanız gerektiğini söylüyor. Sağlığınıza özen göstermek ve duygusal dalgalanmalarınızı kontrol altında tutmak bu süreçte önemli. Sevgili yengeçler, bu dönem duygusal olarak farkındalığınızı yükselteceğiniz, güçlü kararlar alacağınız ve ilişkilerde sınırlarınızı yeniden çizeceğiniz bir zaman dilimi. Gökyüzü sizden cesaret istiyor ama bu cesaret kalbinizi yumuşatmadan değil, aksine onunla uyumlu olarak ortaya çıkmalı. Verimli ve mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.